Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kurbağa Manastırı başlıklı müzakeremizin 8. kısmındayız. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde ehliyetsizlik ve liyakatsizliğin Kurbağa Manastırı'nın üzerine karanlığı nasıl çöktürdüğünü sizlerle paylaşmıştık. İşte bugün o ehliyetsizlik ve liyakatsizlikle yıkamadıkları sistemin ana arterleriyle oynayarak nasıl yıkmayı denediklerini sizlerle paylaşacağız. Şimdi aslında sistem sağlam bir temele dayalıysa birkaç insanın gelip gitmesi ya da o sistemin içine başkalarının dahil olması sistemin bütün yapısını çökertmiyor. Onun için de Kurbağa Manastırı içerisine giren örgüt artık yeni bir yol denemesi gerektiğinin farkına varıyor ve diyor ki biz liyakatsizleri, ehliyetsizleri ve kayırmacılıkla aldığımız adamları bu işte başarılı kılmak noktasında yeterli olmadık. Ne yapmamız lazım? Sistemin temelini sarsacak bir dönüşüme sebep olmamız lazım. Bu noktada ilk ne yapıyorlar? İlk yeni bölümler ihdas ediyorlar ve bu yeni bölümlerle diğer bölümlerdeki önceden liyakatli olan baş rahiplerin ya da rahiplerin sistemde değişikliğe izin vermedikleri noktaları bu yeni bölümlerin açılmasıyla ne yapıyorlar? Tahrip ediyorlar. Ve buraya gelenler tamamen kendi istedikleri gibi temel bilgilere de sahip olmadıklarından onların dediklerini olduğu gibi kabul ediyor. Yani manastırın içinde farklı farklı yapılardan oluşan birimler oluşuyor ve bu birimler önceden liyakat ve ehliyetle sistem üzere devam eden birimlerin alanlarını daraltıyor. Böylece sadece kendisine tabi bireylerle bu sistemi çökertmeyi başaramadığını anladığından sistemin tamamını çökertecek bir denemeye girişiyor. Bu süreçte sadece manastırlar içerisinde bölümler açmakla da yetinmiyorlar. Devamında manastırları ikiye bölerek o manastırlardaki güç ve liyakati ne yapıyorlar? Pasifize etmenin farklı bir yöntemini de buluyorlar. Çünkü yeni açtıkları manastırların tamamını kendi istedikleri kadrolarla doldurabilecekleri için ve bu kadroların da liyakatla işe gelmediği için, ehliyetle işe gelmediği için onların dediklerini olduğu gibi kabul edip onaylayacağı için ne yapacaklar? Diğer manastırların gücünü ve etkisini bu sayede kırmış olacaklar. Baktığınız zaman şöyle düşünülebilir. Ya iki manastır olması farklı fikirlerin tartışılmasını ve farklı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlamaz mı hocam diyebilirsiniz belki. Ama farklı fikirlerin olmasını sağlamak için öncelikle yeni gelen kişilerin liyakat üzere alınması ve bu liyakat üzere alınan kişilerin de her konuda kendilerine ait bakış açısı oluşturabilecek bir birikime sahip olmaları lazım. İşte temel noktayı burası oluşturuyor. Yani farklı insanların, farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin olmasından ziyade bu ortaya çıkan insanlar ve bu ortaya çıkan gruplar herhangi bir fikre sahip olmadan yukarıdan gelen emirleri olduğu gibi hiçbir şekilde sorgulamadan ve hakikate uygun olup olmadığını denetlemeden kabul edip onlara uygun hareket etmesidir. Zaten liyakat ve ehliyet sahibi insanların bir konudaki görüş beyan etmesiyle paralel yapılanma dediğimiz örgütsel yapılanmaların bir konudaki görüş beyan etmeleri arasında fark var. Çünkü hakikate ve özgürlüğe dayalı kişiler, gruplar ya da sivil toplum örgütleri farklı fikirlere sahip olabilirler ve bu farklılıklarını kendi içlerinde de yaşarlar, değerlendirirler, çözüme kavuştururlar ya da ayrı düşerler. Ama örgütsel yapıların içerisinde farklı düşünme gibi bir şey olmaz. Örgütsel yapılar kendi içlerindeki fikir ayrılıklarını bir çatışma olarak gördükleri için onları da bypass ederler ki bu fikir ayrılıklarının olmasına imkan da yok. Neden? Çünkü fikirleri yok. Fikirleri olmadığı için fikir ayrılığı da yok. Yani sadece emir komuta verilmesine alışmış ve özellikle akademik bir bakış açısını gerektiren bir sahada sürekli olarak yukarıdan gelen direktife göre hareket eden pasif ve ehliyetsiz insanlar bu birimlerin başına geçirilmiş oluyor. Şimdi tabii bununla da kalmıyor. Beğenmedikleri manastırları tümden kapatıyorlar. Yani diyorlar ki burası bizim istediğimiz şekilde emir ve talimatlara uymadığından tümden buralara kapatıyoruz. Ve bunun yerine yeni manastır açıyoruz. O zaman ne oluyor? Tümden oradaki liyakat sahibi insanların hepsi sistem dışına çıkmış oluyor. Ve yeni gelenlerin yine liyakatsizlikleri ortada olduğundan artık orada yeni bir gelişmenin olmasına imkan kalmıyor. Şimdi bu süreçlerde şöyle bir aslında oyun da oynanıyor. Yani her gelen diyor ki işte biz burayı yenileyeceğiz. Buradaki sistemi değiştireceğiz. Daha güzel bir sistem getireceğiz. Şimdi tamam siz bana bir sistem sunuyorsunuz ve diyorsunuz ki buraya güzel bir sistem getireceğiz. Fakat şöyle bir sorun var. Getirdiğiniz şeyde sistem yok. Ne var? Örgütsel yapı var. Şimdi sistem olması için analitik çözümlemeler, sonuca giden yönlendirmeler ve bu sonuçta da hakikate dayalı bir tasavvur ortaya koyacak bir usul olması gerekiyor. Ama getirilen şey sadece ve sadece
bir kişi tarafından ya da bir grup tarafından benimsenen anlayışın diğerlerine dayatılmasıysa o zaman işte burada akademik bakış açısı ya da düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti dediğimiz şeyler olmuyor. Ya da bir sistem olmuyor. Çünkü sistemin kendi içerisinde iç tutarlılığı ve uygulanabilirliği, uygulandıktan sonra da sahaya vereceği katkılar söz konusudur. Şimdi şöyle düşünelim. Bu değişiklikler tarihte nasıl sonuçlanıyor? Eğer belli bir bilimsel çerçeveye, akademik perspektife dayalı değilse burada görüldüğü üzere tümden sistemin çökmesine sebep oluyor. Tabii sistem çöktüğü zaman sadece liyakat ve ehliyet sahipleri altında kalmıyor. Yani o arkadaki örgüt üyesi olan yapı da tümüyle çöküyor. Aslında en büyük zararı da ileride o örgüte katılan insanlar yaşıyor. Niye? Çünkü her türlü yanlışı savundukları için, süreç içerisinde hukuksuzluklara imza attıkları için, sürecin gelişiminde adaletsiz ve haksız tutumları kendilerine mal ettikleri için bu adaletsizliklerin ve haksızlıkların bedellerini ileride ödemek zorunda kalıyorlar. Ve tabii burada bir de Kurbağa Manastırı olduğu için yani işin içine inanç da girdiğine göre adaletsizlik ve ahlaksızlığın bedelini ödemeleri gerekiyor. Tabii şu yanıltmasın arkadaşlar. Dindar bilinç dediğimiz zaman biz her zaman şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki dindar bir insan haksızlık ya da hukuksuzluk karşısında yanlış bir konum aldığı zaman vicdanı sızlar ve bundan dolayı da bunu yapmamaya, buna ortak olmamaya çalışır. Özellikle de Hazreti Peygamber'in işte bir insan bir yanlış gördüğü zaman ona eliyle, onu yapamazsa diliyle, onu da yapamazsa en azından buğz ederek, yani ortak olmayarak, destek olmayarak, yardakçılık yapmayarak karşısında durması gerektiğini söylediğini biliriz. Şimdi bu kendi inancımız açısından böyle. Mesela manastır açısından da düşünecek olursak sonuçta bir inanç aidiyeti söz konusu ve onda da yine hakikate tabi olmak gerekiyor. Fakat şöyle düşünelim. Sadece onlar için değil, bizim inancımız açısından da bir takım insanların yanlış kullanımı neticesinde mesela hedefe giden yollarda haksızlıklara, adaletsizliklere ve yanlışlıklara örgüt disiplini içerisinde ses çıkartmamak gerektiği şeklinde böyle bir takiyeci ve etik dışı, ahlak dışı bir tutum ortaya konur. Tabii bu etik ve ahlak dışı tutum dini bir tutum değildir ama din üzerinden temellendirildiği için ya da dini argümanların bu şekilde temellendirilmesine gidildiği için birçok insan bu argümanları kabul eder ve o yanlışların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin arkasında saf tutar. Şimdi peki bizim açımızdan ne gerekir? Bizim açımızdan şöyle bir tutum gerekir. Gerçekten inanan bir insan hak, hakikat ve hukuk üzere bir inanç tasavvuruna sahip olmalıdır ve bunun gereğini yerine getirmelidir. Şimdi burada da dediğimiz gibi yine inanç üzerinden insanların istismar edildiğini ve bu istismarın özellikle de cahil ve liyakatsiz kitlelerin üzerinden gerçekleştirildiğini görüyoruz. Şimdi ben buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii insanlar birbirini kullanmak isteyebilirler. Ya bu dünya tarihinde her zaman olan bir şey. Önemli olan bizim insanlarımızı aydınlatarak bunun malzemesi haline getirmemek. Yani tarih boyunca en büyük yapılan istismarlardan bir tanesi din istismarı ve bundan dolayı da insanların en çok başını ağrıtan şeylerden birisi de din istismarı. Bununla ilgili benim özel de bir videom var. Yani İslam'da din istismarı ile ilgili Hazreti Peygamber'den işte filozoflara Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd'e daha sonra da Cumhuriyet döneminde din istismarıyla nasıl mücadele edildiğini müzakere ettiğim bir video var. Ona da bakabilirsiniz. Bugünkü videomuzu da burada bitiriyorum. Sizler de videolarımıza yorumlarla bizleri desteklerseniz seviniriz arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.